Kibir, bazıları için bir zırhtır, bazıları içinse bir zehir. Ama ya her ikisi de ise? Ya bir insanın kibri, onu koruduğunu sandığı bir zırhken, aynı zamanda damarlarında dolaşan ve ruhunu yavaş yavaş çürüten bir zehirse? Bu, tarihin gördüğü en zehirli kibrin hikayesi. Mekke'nin en soylu, en zengin, en imrenilen kadınlarından birinin, gecenin karanlığında nasıl bir canavara dönüştüğünün hikayesi. Bu, kocasıyla birlikte daha bu dünyada nefes alıp verirken, Kur'an'ın bizzat isim vererek cehennemlik olduğunu ilan ettiği tek kadının, Ümmü Cemil'in kan donduran öyküsüdür. Ve bu, en çok gurur duyduğu mücevherin kendi celladına nasıl dönüştüğünün tüyler ürperten anlatısıdır. Hazırsanız, zamanı geri saralım ve bir kraliçenin nefretinin dikenli yollarında nasıl helak olduğunu adım adım izleyelim. Onun adı Erva bint Harp'tı ama tarih onu güzelliğin anası anlamına gelen künyesi Ümmü Cemil ile tanıyacaktı. Bu isim onun dış görünüşünü övse de ruhunun karanlığını gizleyemiyordu. O sıradan bir kadın değildi, Mekke'nin damarlarında dolaşan gücün ta kendisiydi. Kureyş'in en kudretli kollarından Ümeyye oğullarının prensesi, gelecekte İslam'a en büyük düşmanlığı yapacak olan Ebu Süfyan'ın özbeöz kız kardeşiydi. O, gücün ve soyluluğun içine doğmuştu. Hayatını yine kendisi gibi bir güç odağıyla, Haşimoğullarının yakışıklı, zengin ve bir o kadar da kibirli lideri Ebu Leheb ile birleştirmişti. Bu evlilik, Mekke'nin iki dev ailesinin, Ümeyye oğulları ve Haşimoğullarının stratejik bir ittifakıydı. Birlikte, Mekke'nin sosyal ve ekonomik hayatını domine eden, dokunulmaz bir güç merkezi oluşturdular. Onlar yürürken yer titrer, onlar konuşurken herkes susardı. Ve bu gücün merkezinde Ümmü Cemil, kibrini bir sanat gibi işliyordu. Her bakışı, her gülüşü, her adımı "Ben sizden üstünüm" diye bağırıyordu. Onun için insanlar ya hizmet edilecek birer piyon ya da ezilecek birer rakipti. Hayatı, en güzel elbiseyi giyme, en pahalı mücevheri takma ve en etkili dedikoduyu yayma üzerine kurulmuş. Yüzeysel ama bir o kadar da acımasız bir oyundu. Bu oyunun kurallarını o koyar, bu oyunun kazananı hep o olurdu. Ve bu düzenin, bu altın kafesin, bir gün kocasının kendi kanından, kendi canından olan bir yetim tarafından yerle bir edileceği, onun en korkunç kabusu bile olamazdı. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddiası, Mekke'ye bir bomba gibi düştüğünde bu bombanın en büyük şarapnel parçası Ebu Leheb'in evine isabet etti. Ebu Leheb'in tepkisi beklendiği gibiydi, gürültülü, aleni ve şiddetli bir öfke. Ama Ümmü Cemil'in tepkisi çok daha tehlikeliydi. O, kocasının ateşini sadece izlemekle kalmadı, o ateşi bir cehennem yangınına çevirmek için elinden geleni yaptı. Eğer Ebu Leheb bu savaşın kılıcıysa, Ümmü Cemil o kılıcı bileyen taştı. Eğer Ebu Leheb nefretin sesi ise, Ümmü Cemil o nefretin arkasındaki sinsi zekaydı. Kocası halk içinde bağırıp çağırırken, Ümmü Cemil kadın meclislerinde, kapalı kapılar ardında en ölümcül silahını kullanıyordu. İftira. Duydunuz mu? Muhammed aklını kaçırmış, ona cinler musallat olmuş diye fısıldıyordu. Atalarının dinine ihanet eden birinden ne beklenir ki diye küçümsüyordu. En yetenekli şairlere keselerce altın vererek, Peygamber Efendimizin şahsiyetini, ailesini, her şeyini hedef alan, onu toplum içinde küçük düşürecek en aşağılık hicivleri yazdırıyordu. Bu sadece bir fikir ayrılığı değildi. Bu, bir kadının kıskançlık, haset ve kibriyle başlattığı, her yanı yalan ve iftira dumanıyla kaplayan topyekün bir psikolojik savaştı. Fakat bu sinsi savaş, Ümmü Cemil'in karanlık ruhunu tatmin etmeye yetmedi.
İçindeki nefret o kadar yoğundu ki artık kendi ellerini de kirletmek istiyordu. Kocasının zulmü halka açıktı ama Ümmü Cemil en korkak ve en alçakça yöntemi seçti: gece terörünü. Mekke'nin o en soylu, en imrenilen kadını hizmetçilerine bile yaptırmayacağı bir işe girişti. Gecenin en derin sessizliğinde değerli ipek elbiseleri içinde bir hayalet gibi sokağa süzülürdü. Çöllerden topladığı keskin dikenli bitkileri, hayvan leşlerini, insanların pisliklerini bir araya getirir. Kimsenin onu görmediğinden emin olarak tek bir hedefe doğru ilerlerdi. Hazreti Muhammed'in ve ailesinin yaşadığı o mütevazı evin kapısının önüne. Her gece büyük bir titizlikle bu pislikleri ve dikenleri sabah ezanı için karanlıkta evinden çıkacak olan peygamberin veya çocuklarının basacağı yerlere özenle serperdi. Amacı, her günün başlangıcını onlar için bir işkenceye çevirmekti. Her sabah ayaklarına batacak bir diken. Her sabah karşılaşacakları iğrenç bir manzara. İşte Ümmü Cemil'in sapkın zevki buydu. O, soylu elleriyle necaset taşıyacak kadar alçalmıştı. Kibir, bir prensesi, İşte böyle bir lağım faresine çevirmişti. Ve her sabah Peygamber Efendimiz bu korkunç manzarayla karşılaştığında yüzünde en ufak bir öfke belirtisi olmadan o dikenleri ve pislikleri kendi mübarek elleriyle temizlerdi. Sadece gökyüzüne bakar ve "Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl bir komşuluktur?" diye derinden hüzünlü bir sitemde bulunurdu. Onun bu asil sabrı, Ümmü Cemil'in içindeki nefreti daha da körükleyen bir benzin gibiydi. Zulüm arşa yükselmişti. Bir insanın sabrı, bir insanın asaleti, bir insanın merhameti, bu kadar organize bir kötülükle her gün test ediliyordu. Ve sonunda sabrın sahibi olan Allah hükmünü verdi. Cevap göklerden bir lanetname olarak indi. Bu tarihte bir ilk ve tekti. Yaşayan, yeryüzünde yürüyen bir adam ve karısı, isimleri ve sıfatlarıyla bizzat Allah tarafından cehennemlik ilan ediliyordu. Tebbet suresi onların sonunu daha onlar ölmeden dünyaya bildiriyordu. Surenin ilk ayetleri kocası Ebu Leheb'i hedef alırken, son iki ayet doğrudan Ümmü Cemil'in kalbine saplanan birer ilahi hançer gibiydi. Vemraetuhu hammaletel hatab. Karısı da odun hamalı olarak o ateşe girecektir. Bütün Mekke bu ayeti duyduğunda dona kaldı. Hammaletel hatab, odun hamalı. Bu sadece bir sıfat değildi. Bu ilahi bir ironiydi. Dünyada peygamberin yoluna eziyet odunları taşıyan, kocasının nefret ateşine odun atan bu kadın, ahirette de aynı işi yapacaktı. Ama bu kez cehennemde kendi kocasının alev alev yanan bedenine odun taşıyan bir hizmetçi olacaktı. Eylemi ebedi cezasına dönüşmüştü. Fi cidiha hablun min mesed. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde. Bu, kibrine indirilmiş son darbeydi. O, Mekke sokaklarında en değerli gerdanlıklarla, pırlantalarla, altınlarla salınarak yürürdü. Boynu, onun soyluluğunun ve zenginliğinin vitriniydi. Allah ise, o vitrinde artık en değersiz, en kaba, en aşağılık malzeme olan hurma lifinden örülmüş bir ip olacak diyordu. Bu ilahi mahkeme kararını duyduğunda Ümmü Cemil aklını yitirmiş gibiydi. Öfkeden ve utançtan kudurdu. Eline sivri bir taş kaptığı gibi "Beni hicvetmiş" diye bağırarak Kabe'ye koştu. Orada oturan Hazreti Ebubekir ve Peygamber Efendimizin yanına geldi. Fakat Allah onun gözlerine bir perde indirmişti. Peygamberi göremedi. Sadece Hazreti Ebubekir'e dönüp "Arkadaşın nerede? Yemin olsun ki onu bulursam bu taşla ağzını, yüzünü parçalayacağım" diye tehditler savurdu. Kibri onu bir katile dönüştürmüştü.
Yıllar geçti. Bedir yenilgisiyle kocası Ebu Leheb'in dünyası başına yıkıldı. Ve o iğrenç hastalıkla yapayalnız bir leş gibi gömüldü. Ama Ümmü Cemil'in nefreti kocasının ölümüyle bile sönmedi. Kalan ömrünü de İslam düşmanlığına adadı. Ve nihayet onun içinde sonun vakti geldi. Onun ölümü hayatı kadar ibretlik, kehanetler kadar tüyler ürperticidir. Rivayetlerin en güçlüsüne göre bir gün yine o bitmek bilmeyen kibriyle, boynundaki o çok sevdiği, en değerli gerdanlığını göstererek halka şöyle haykırmıştı: Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki bu gerdanlığı satacak ve gelirini Muhammed'e karşı verilecek savaş için bağışlayacağım. İlahi adalet bazen en şiirsel, en ironik şekilde tecelli eder. O gece veya kısa bir süre sonra Ümmü Cemil evinde ölü bulundu. Ölüm sebebi ise o uğruna yeminler ettiği kibrinin en büyük sembolü olan gerdanlığıydı. Bir şekilde boynuna dolanmış ve onu boğmuştu. Kur'an'ın 10 yıl önce haber verdiği boynunda bir ipe kehaneti daha ahirete gitmeden bu dünyada en çok övündüğü kendi mücevheriyle gerçekleşmişti. Kendi nefreti, kendi kibri, kendi gerdanlığı onun celladı olmuştu. Ümmü Cemil'in hikayesi, soyluluğun kanda, parada veya mücevherde değil, insanın ruhunda olduğunu gösteren ebedi bir derstir. Bu, nefretin ve kibrin en tepedeki bir kraliçeyi bile nasıl en aşağılık bir çukura yuvarlayabileceğinin kanıtıdır. O, attığı her dikenin, taşıdığı her odunun, kurduğu her komplonun bedelini kendi hayatıyla ve kendi sonuyla ödedi. Çünkü bu hayatta ne ekerseniz onu biçersiniz. Bazen ektiğiniz dikenler kendi yolunuza serilir. Bazen de en çok gurur duyduğunuz o gerdanlık boynunuza dolanan bir ilmeğe dönüşür. Bu, Ümmü Cemil'in ve onun zihniyetini taşıyan herkesin kaçamayacağı ilahi bir yasadır.